videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün arkamda görünen bu minik yavru bize bu videoda eşlik edecek değerli arkadaşlar. Şimdi bu sezonun başında biliyorsunuz Campus diye bir ilave oyuna ek geldi. Tabii ilk başta çok karışık olsa da zaman içinde ben hani biraz da zaman geçmesini bekledim bir şeyler konuşmak için. Eski oyuna eski olan arkadaşlar daha çabuk adapte olabilirler. Çünkü oyunu bildikleri için ama yeni başlayan arkadaşlar için de birazcık karışık olduğunu söyleyebilirim. Şu anda gruplar içinde gerekli gereksiz tartışmaları var. Ben bunu bir tarafa koyuyorum. Şöyle bir kampüsü biz de bir değerlendirmek istedim arkadaşlar müsaadeniz ile. Şimdi çoğu arkadaşın kafasında tabii hep sıfırlandı falan ama asıl sıfırlanmadı arkadaşlar. Sıfırlanmadı. Eski yani yıllardır alışılagelmiş olan bu tesislerimizin üzerine biraz daha ilave edildi. Biraz daha komplike hale getirildi. Yani konu aslında bundan ibaret. Şimdi şöyle bir değerlendirme yaparsak arkadaşlar. Bakın burada her gün bir şekilde bu tesislerimizi %100'e getirmek durumundasınız diyor. Yani ister getirirsiniz ister getirmezsiniz. O ayrı bir konu. Ama getirirseniz ilerleme şansı biraz sonra göstereceğim bölümde ilerleme şansınız olacak. Evinizde oynadığınız karşılaşmalarda eskiden alıştığımız hani %5'in üzerine 6, 7, 8 gibi daha fazla taraftar desteğini maçlarda bulabilme şansımız olacak değerli arkadaşlar. Şimdi tabii ki burada bir yemek bölümü ilave edilmiş. Otopark zaten vardı, stadyum vardı. Şunlar hepsi zaten antrenman tesislerimiz vardı. Buna bir olarak da yemek bölümü ilave edilmiş görüyorum. Eksik varsa tabii ki ben de yani ben de sizler gibi yeniyim ama dolayısıyla bu konuya yeniyim. İlave bir şeyler de varsa yorumlara yazarsanız da memnun olurum. Vakit kaybetmeyelim. Belki biraz videomuz uzun olabilir. Affınıza sığınıyorum değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar a- e, yani biz burada birinci seviyeden oyuna başlamıyoruz. Yani biraz evvel demek istediğim gibi eski olan şeyin üzerine de biraz daha bir şeyler katarak yükseltmeye çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada seviye 8 diyor otoparkımız ve dolayısıyla bir gün bir saat vermiş. O gün ve saatte bunu yükseltmek mümkün olacak. Yemek bölümümüz 9'da. Yani şöyle söylemek gerekirse bakın biz buradan daha rahat görürüz. Bir, iki, üç tane tesisimiz seviye 10'da. Yani tamamlamış arkadaşlar. Bu özür diliyorum. Bu arada sesle ilgili ben bir ufak bir su içeyim. Pardon. Şimdi seviye 9'ları 10 yaptığım zaman bana bakın burada şöyle bir şey var. Kampüsü geliştiriyoruz. Yani ne diyor? Bütün tesisleri 10. seviyeye yükselt diyor arkadaşlar. Yani ne yapmışım ben? 6 tane tesisten 3 tanesini yükseltmişim. Dolayısıyla burada böyle bu şekilde daha fazla e, katkı sağlayabilecek şey, komplikasyon yani şeyler argümanlar ekleme şansımı bana verecek değerli arkadaşlar. Şimdi asıl aslında şu güzel bir manzara içinde gördüğümüz tesisimizin esas taraftar bölümü. İş zaten burada bitiyor değerli arkadaşlar. Bunu nasıl ekliyoruz diye söylerseniz özellikle yeni başlayan arkadaşlara her gün zaten oyuna girdiğiniz zaman burayı ihmal etmez. Belli bir bakın burada görüyorsunuz işte şu an tabii tesis yaptığım için aynı kural geçerli. İkinci bir tesisi yapma şansını bana vermiyor. Dolayısıyla her tesisi yükselttiğinizde kulübünüzdeki bir miktar parayı sizden tahsil ediyor. Bunlar yine de tabii ki üretim yapıyor. Her gün girip de buradan materyalleri
kulübünüz içinde şu görünen para miktarını çoğaltabilirsiniz. Şimdi esas kısım burası arkadaşlar. Esas kısım burası. Şimdi burada dikkat ederseniz biz şu en baştan yani 2000'in altından başladık olaya. Dolayısıyla pardon 2000'in altından başladık ve yavaş yavaş işte her gün yükselte daha doğrusu bunun yanında başarılar da kazana kazana buraya kadar geldik. Esas kısım şu altta gördüğünüz eğride. Yani 0 ile 80 bin arasında e, arttırım yaparsanız eğer buradaki gördüğünüz tezahürat bölümü açılıyor. Kendi rastgele burada her kademe içinde bakın burada ne diyor? Makul katılım. Yani bunu zaten her kademe içinde okursanız kendiniz olarak bunu çok rahat özümseyeceğinizi ben düşünüyorum. Ha, yeni başlayan arkadaşlar için de evet biraz karmaşık gelebilir ama biz eskiler için şöyle söyleyeyim en azından daha bilinir halde olduğunu söyleyebilirim. Evinde oynadığım maçlarda daha büyük taraftar desteği de daha çok sadakat. Yani seviye bir. Bakın burada eğriler var görüyorsunuz. Bir 2 3 4'e geldiği zaman topa sahip olma bonusunun arttığını görüyorsunuz. Örnek takım oyunu gücü. Evet okuduğumuz gibi formun verimliliğini arttırır. Aynı şekilde yine kendi içinde 4 tane eğri var. Bunlar tamamlandığı zaman da en yüksek seviye olan seviye 4 formu %80'e çıkar diyor. Özür diliyorum. Mükemmel kondisyon diyor. Aynı şekilde arkadaşlar. Yani bu aynı şekilde ben mesela burada 2'ye gelmişim. Bakın 2 tanesini açmışım. Artı 3'te. Yani dolayısıyla kendi sahanızda oynadığınız karşılaşmalarda bunlar zaman içinde tabii bir anda olacak şeyler değil. Yavaş yavaş her gün bunlarla ihmal etmezseniz eğer bu eğriler dolduğu zaman da buradaki size vermiş olduğu e, şeylerin arttığını göreceksiniz. Mesela bu enteresan golcülük hissi. Kendi sahanda oynadığı birlik maçında normal zamanda atılan bu normal zamanı anlayamadım ben. Yani lig maçlarında genelde hani normal zaman bilen arkadaşlar da varsa lütfen yoruma yazsınlar. Hani uzamalı bir karşılaşma değil ama normal zamanda atılan diyor. Yani bunu açıkçası ben tam çözemedim ama işin mantığını anlamış durumdayız değerli arkadaşlar. Yani önemli olan her gün bu 80 bini eğriyi tamamlayıp taraftar kulübünde burada rastgele seçilen şeyleri yavaş yavaş arttırmak. Bakın burada ligdeki pozisyonlar e, dereceli şampiyonada. Zaten burada ne diyor bakın. Taraftar sadakati turnuvadaki performansına göre artar veya azalır. Yani sizin başarılı olmanız taraftar desteğini arttırır. Aynı gerçek futboldaki gibi bir mantık uygulanıyor. Aynı şekilde burada aynı cümleler kullanılmış değerli arkadaşlar. Pardon özür diliyorum. Bugün bir sesle bir sıkıntı var ama ben yine de karşınızda olmak istedim. Müsaadenizle ben kısa bir ara verdim. Dolayısıyla işin mantığı burada bitiyor arkadaşlar. Yani işin mantığı taraftar kulübünde bitiyor. Dolayısıyla bakın burada da katılımlar şu anda %6 mesela %5'ti eskiden şimdi %6'ya çıktı. Neden? Bakın buradaki 2 tane eğri tamamlanmış durumda. Yavaş yavaş bu hepsi tamamlandığı zaman da bakalım yüzde kaça çıkacak. Zaten tesislerinizi biraz geri dönüyorum. Tesislerinizi hepsi 10 yaptığınız zaman muhakkak ki ikinci kampüs yani kampüsün ikinci seviyesinde çok daha farklı şeylerle de karşılaşacağımızı umuyorum. Ha, yani güzel, kötü değil arkadaşlar.
Biraz başta karmaşık geliyor, biraz karışık geliyor. Dolayısıyla bunu da söylemiş olayım. Bilet fiyatlarını yine eskisi gibi ayarlayabiliyoruz ama burada bilet fiyatlarında şöyle bir uygulama var. Ha, ben bu arada arkadaşlar teşvik primini göremedim. Teşvik primini göremedim. Eee, Eğer bu konuda da bilgisi olan arkadaşlar varsa lütfen paylaşalım. Hep beraber bundan fikir edinmiş olalım değerli arkadaşlar. Mesela 950 doları düşük gösteriyor. Yani kapasiteye göre, şeye göre 1300 orta yani ideal, 1500 de yüksek olarak gösteriyor. Yani size 3 tane seçenek vermiş. Bakın burada lig maçlarında yine aynı seviyeyi uygulamış. Ha, Elit Lig'de yalnız biraz daha farklı yapmış. Ve dikkat ederseniz ligde bilet fiyatları 1500 iken en düşük bilet fiyatı Elit Lig'de 1900 olarak belirlemiş değerli arkadaşlar. Yani 3.000 lira da yüksek. Çok fazla yükseltmemiş. Federasyon ve dost. Yani oynadığınız kulvarın önemine göre de bilet fiyatlarını ayarlama şansını size vermiş. Yine söylüyorum teşvik primiyle ilgili bir şeye rastlamadım. Eğer bu konuda bilgisi olan arkadaşlar da varsa lütfen yorumlara yazsınlar diyorum. Yani dolayısıyla tabii hepimiz bunu tecrübe ederek öğreneceğiz açıkçası ama ben ilk baktığımda yani ilk sentezlediğimde olayın mantığının birazdan yine göstereyim bu sadakat ve taraftar şeyinde bittiğini görüyorum. Bakın burada bir rakamsal bir artış gösteriyor. Dolayısıyla yani kulvarlardaki pozisyonunuzun da buraya etkisi var. Sizin her gün yapacağınız tesislerinizdeki bakımın da buraya etkisi var. Yükseltmenizin de buraya etkisi var. Yani her tür etken kampüs üzerinde ilerlemenizi sağlıyor diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Sizler de kampüsle ilgili lütfen yorumlara yazın. Ne düşünüyorsunuz? Hani bu konuda çünkü gruplarda da bana gelen şeyler var. Hani gerekli gereksiz falan filan diye ama güzel olduğunu düşünüyorum. Yani ama çok mu gerekliydi? Tartışılır. Ama şu anda madem ki bu oyuna dahil oldu, dolayısıyla bunu da biz incelemek üzere şey yaptık. Arkadaşlar hı, unuttuğum atladı. Herhangi bir şey olabilir. Bir daha şöyle bir bakalım. Evet, yani eski sistem devam ediyor. Aynen aynı şekilde gençler. Ah, yemek bölümü. Dolayısıyla kampüsümüz güzel bir şey içinde bize karşımıza çıkmış durumda. Arkadaşlar unuttuğumuz atladığımız herhangi bir şey varsa da sizler tamamlarsanız çok sevinirim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.